Merhaba sevgili arı dostlarım. Bugün yine sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden 13 Mayıs 2020 yer kuş arısı. Hatırlarsanız bundan tam bir ay önce 13 Nisan'da bölmüş olduğum arı kovanım vardı. Yani 5 işlemli bölme yapmış olduğumuz arı kovanlarımız vardı. Bunlardan 2 tane günlük larvalı çerçeve ve bir tane ballı polenli, bir tane de normal ballı çerçeve almıştık. Bunları hatırlarsanız kovanlarımıza, ruşetlerimize aktarmıştık. Ve kekini verip beklemeye almıştık. 5 gün sonra da açarak kapanan ana arı memelerini bozmuştuk. Ve açık olanların hepsini bırakmıştık. Hatırladığınız gibi. Buradaki 5 gün sonraki kapanan memeleri bozmamızdaki amacımız genç larvalardan üretilen analarla çalışmak için. Çünkü hani 5 günde kapanan larvalar yaşlı larvalar olduğundan dolayı o analarları istemiyoruz. Ve bıraktığımız anaları da arımız kendisi seçerek en güçlü olanı bıraktı. Ve bugün tam 30 gün oldu. Hani Muhsin Doğralı hocamızın da dediği gibi 30 gün sonra bir kontrolünü yapalım. Ana arımızın yumurtlama düzenini, ana arımızın varlığı, ana arımız çiftleşme uçuşundan gelmiş mi, onları tek tek kontrol edelim ve bakalım. Şimdi arımızın yavaşça kapağını açıyoruz. Bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Böyle benim böldüğüm kovanlarımda şeylerim var. Nedir o? Notlarım var. Hangi kovandan bölündüğü, hangi tarihte bölündüğü, hangi tarihte açık ana memeleri bırakıldığını yazmışım ve bugün de meme kontrolünü yapıyoruz. Yavru kontrolünü yapıyoruz. Onları not alacağız. Bakalım şimdiden herkese hayırlı seyirler. Evet. Gördüğünüz gibi 4 tutalım. Hafiften körük veriyorum. Şimdi buradaki körük ne diyor hocalarımız, değerli hocalarımız? Körüksüz ve el demirsiz kesinlikle kovanı açmıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi burada körüğü, dumanı verdiğimiz zaman yani zannediliyor ki arımız balı tüketiyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Ve öyle bir ihtimal de yok. Ne diyor? Bunu ben söylemiyorum. Bunu Muhsin hocalar söylüyor, Ali hocalar söylüyor ve diğer bütün hocalarımız söylüyor. Körüksüz ve el demirsiz kesinlikle arıya yaklaşmıyoruz. Şimdi burada arıya vermiş olduğumuz duman ne yapıyor? Arı yangın hissini algılayıp kovandaki balı kurtarmak için kursaklarına dolduruyor. Kursağına doldurduğu bal tehlikeyi geçtikten sonra hayvan ne yapsın o kursağındaki balı? Orada mı tutacak? Kesinlikle orada tutmuyor ve geri peteklere dolduruyor arkadaşlar balı. Zaten bal karnını doyurmak için kullandığı bir gıda. Fazlasını neden karnına yesin ki yani? O yüzden geriye dolduruyor. Yani öyle bir ihtimal yok arkadaşlar. Ne olursa olsun günlük kontrolünüzde olsun, normal kontrolünüzde olsun, bir bakıp kapatacağım dediğinizde dahi muhakkak ve muhakkak körük olmak zorunda. Bunu ben söylemiyorum. Bunu değerli profesör hocalarımız söylüyor. Bu kadar. Bu konuya değindik. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Benim böyle bir defterim var. Şu şekilde. Bu defterimde kovanlarımın numaraları yazılı ve yapmış olduğum günlük işlemler yazıyor. Bunun amacı nedir? Gelecek yıla bir doküman hazırlamak, bir kütüphane oluşturmak. Mesela geçen yıl bakıyorum ben 15 Mayıs'tan sonra petek işletme durmuş. Bunu biliyorum. Hangi aylarda oğul çıktığını, hangi aylarda meme yaptığını onları da doküman halinde tutuyorum. Her aralıkta olması gereken yıllık defter olması gerekiyor. Her yaptığınız kovandaki işlemi buraya not almamız gerekiyor arkadaşlar. Tarih. Bu şekilde kovanlarımızın bazen mesela ne yapıyoruz? Ana arımızı boyuyoruz. Veyahut da boyamadığımız zaman işte genç analı olduğunu veyahut da normal analı olduğunu, yumurtlama düzenini hepsini not aldığımız için açtığımız zaman kovanımıza bakıyoruz. Çok kovanla çalıştığımız zaman yaptığımız işlemleri unutuyoruz. Mesela ben defterimi açtım bugün 13 Mayıs'ta bu kovanımızın yumurta düzeni kontrol edileceğini not almışım. Ve açtım defterimi bugün kontrol ediyorum. Bunun gibi 3-4 tane kovanım daha var. Onları da kontrol edeceğim. Evet, Bismillah deyip başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, körük önemli arkadaşlar. Körüğü kesinlikle ihmal etmeyin. Bir de maskesiz kesinlikle arılarınıza yaklaşmayın.
Hani ben işte arkadaşlar bazıları dediği için o yüzden bu videomda maske takmadan bakıyorum. Diğer videolarımın hepsinde maskem var. O yüzden maske önemli arkadaşlar. Buna kek vermiştim. Kekler bitirmiş. Evet, gördüğünüz gibi. Bir de bölerken bazı arkadaşlar koloninin zayıf olduğunu, bu koloniden ana olmaz dediğini hatırlarsanız öyle yorumlar yapmıştı. Ben de arkadaşlar demiştim ki ben de ilk kez bölüyorum ve bunu göreceğiz, bakacağız nedir ne değildir. Çünkü Muhsin Doğaroğlu hocamız diyorsa vardır bir bildiği. O yüzden bakın arkadaşlar, dalak asmaya başlamış. Gördüğünüz gibi arımız artık genişlemek istiyor. Bu da demek oluyor ki anamız içeride, yumurtası da var. Burada dalağı gördüğümüz zaman bunu anlıyoruz arkadaşlar. Buradaki dalağın önemi. Bunu dokunmadan şöyle çuvalımın üzerine bırakıyorum. Rahatsız etmeden. Evet arkadaşlar, hafiften duman verip gördüğünüz gibi arımız sakinleşiyor. Evet. Gayet güzel. Evet, komple görüldüğü gibi komple polen dolu. Polen. Yukarılarda bal var. Şöyle göstereyim. Arkasında da aynı şekilde polen ve ballarımız mevcut. Evet. Ana arımızın bu çerçevede olma ihtimali var. O yüzden dikkatli bakıyoruz. Şöyle. Evet, buralarda günlük yumurtalar var kenarlarda. Ortada günlük larvalar mevcut. Ve kapanmak üzere olan larvalar mevcut. Şöyle kameradan göstereyim. Eğer görülüyorsa, görüldüğü gibi larvalar var. Tabii bir taraftan da anamıza bakıyorum. Anamızın günlükler var. Belki göremeyebilirsiniz günlükleri. Bu bölgede günlüklerimiz de var. Anamız bu çıtada gözükmüyor. Evet, anamız da, ana arımız da burada. Dediğim gibi bu çıtadaymış. Gördüğünüz gibi parmağımın ucunda gayet güzel bir anamız. Çiftleşmiş anamız. Burası da komple larvalarla dolu. Yaşlı larvalar, genç larvalar ve günlük yumurta olarak yavru düzeni gayet güzel. Yani bir yay şeklinde yavru düzenimiz çalışmaya devam ediyor. Gayet güzel çiftleşmiş bir anamız. Ve bunu koyuyoruz. Evet. Buna da bakıyoruz. Buralarda var mı? Evet. Buralarda da şöyle görülebilirse, muhtemelen de gözükmüyordur ama buralarda günlük larvalar mevcut. Şu bölgede. Burada bal stoğu var. Bal kemeri var. Gayet arımızın bu başarılı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Arkasına bakalım. Evet, arkasında da günlük larvalar var. Artık yavru alanını genişletmeye başlamış arımız. Şuralarda da larvalar mevcut. Polenler mevcut. Evet arkadaşlar, bu da son stok çerçevemiz. Burada da arka taraf boşalmış. Buna teşvik beslemesi yapmamız gerekiyor. Stok beslemesi yaptırmamız gerekiyor. 2'ye 1 şurup vermekte fayda var. Görüldüğü gibi polenli alan ve bal kemerinin alanı ve gayet başarılı bir çalışma söz konusu burada. Bu arımız gayet başarılı. Dediğim gibi arımız gayet güzel. Yani yavrulama alanı da gayet güzel. Görüldüğü gibi yavrulama alanı da gayet güzel. Yani bir yay şeklinde doldura doldura anamız peteği doldurmaya devam ediyor. Eğer böyle karışık kuruşuk atsaydı günlük larva, günlük yumurta,
yaşlı larva şeklinde veya da boşluğa bırakarak atmış olsaydı diyecektik ki bu analarımız akraba çiftleşmesi yapmış ve bunu en kısa zamanda düzeltmemiz gerekiyordu. Yani değiştirmemiz gerekiyordu. Diğer kovanlarımıza da bakacağım. Eğer ana arımızı göremezsem, günlük yumurta, larva göremezsem demek ki ana arımız çiftleşme uçuşundan dönememiş demektir. Çünkü arı kuşları bu aralar fazlalaşmaya başladı. O yüzden onlara tekrar günlük yumurtalı çerçeve verip tekrar ana arı yaptırmak için çalışmalara devam edeceğiz. O yüzden bu şekilde işlemlerimize devam ediyoruz. Artık kovanımızı kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dumanın faydaları, duman her şeye kadirdir. Evet. Şerbetlimizi de alıyoruz. Artık şerbet verebiliriz. Çünkü artık anamız yumurtlamaya başlamış. Yani bazı arkadaşlar işte ana yumurtlamadan şerbet verilmemesi gerektiğini söylüyor. Anayı kesebilir, anaya müdahale edebilir diye. Doğru olabilir. O yüzden hiç risk atmaya gerek yok. Zaten yeterli stoğu da var. Bölerken yeterli stoklu bölüyoruz zaten. Kekini de bırakıyoruz. O yüzden nedir onun adı? Şerbeti yumurtlamayı başladıktan sonra şerbet vermeye devam edebiliriz. Tabi o da istenirse görüldüğü gibi stoğu da var. Pek de gerek yok gibi. Müsait bir zamanda veririz artık. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı bir video paylaşmışımdır. Sevgiyle kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.